Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Elçin Sangu. Çok ayıp. Elçin Sangu. Nasılsın? Yolunda mı her şey? Yolunda olduğu kadar. İyi gidiyor gibi. Bilmiyorum. İyiyim. İyisin. İyiyim. Genelde zaten iyi olmayı seçen bir arkadaşımızsın. Evet, öyle öyle. de diyebiliriz. Aynen. Şimdi efendim sen anne ve... Bir şey söyleyeceğim. Aşkım ver peçeteyi. Bir temizlik bezi alayım. Ne olduğunu anlatayım size. Ne olduğunu mu anlatacağım? Evet. Olayın nasıl cereyan ettiğini anlatıyorum. Hazır mıyız? Beni buradan alın. Alamayız. Bugün Alın, polis cimimiz mi? bozuk. Bunu vereyim. Ona ulaşmak istemiştim. Buna mı ulaş? Evet, ona ulaşmak Gerçekten mi? Gerçekten ona ulaşmak Ona istemiştim. ulaşmak için böyle mi hareket ettin? Öyle hareket ettim, böyle Gerçekten. oldu. Sudur, bir şey değildir. Tabii önemli değil ya. Ne olacak? Hazırız. Hiç önemli değil. Hazırız. Zaten sanki Sen hiç anlat, ben- aksilik olmamış gibi. Olmamış gibi. Aa, programında en düzgün yerinin içine sıçtın. Cayır cayır akıyordu program. Biraz da Sen şuradan içine sıçtın. bir şey söyleyeceğim. Ha. Hası şu. Ben sakarlıkta bir dünya markası olabilirim. Bazı arkadaşlar çok iyi bilir. Sen bozuntuya vermesen, seyirci aa falan demese ben burayı sizden habersiz, sessizce temizlerdim. Hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam ederdim. Ama çok yaygaracı bir ekibe geldim. Elçin, Hemen her şeyi ele veriyorsun. Yok, senin çevrende çok seni seven insan var. Beni Bunu alttan alıyorlar. çaktırmadan yapman mümkün değil. Burada üstüne başına su döktün. Oh iyi geldi, serinledim. Evet, diyordum ki annen, teyzen, anneannem falanla büyümüşsün. Evet. Büyüdüğün ortam ataerkillikten uzakmış diye tanımlanabiliyor. Peki bu senin hayatında etkisi olan bir şey oldu mu? İster istemez çünkü çok kadınlarla büyüyünce hep onların şeyleri, onların dertleri, onların durumları, işte kadınlar, kadınlarımız, oley kadınız falan. Böyle bir gaza geldiğimiz oluyor tabii. Yani Evet. erkekler yokmuşçasına bir hayat Evet. kurma fikri falan oluyor. Sonra onun gerçekçi olmadığını anladıktan hemen sonra diyorsun ki öyle bir dünya yok. Ben kadınlarla büyüdüğüm için böyle olmuşum. Hemen çark ediyorsun, yoluna devam ediyorsun. Toparlıyorsun. Çark Topar. etme dediğinde de zaten orta yolu bulmaktan Orta yolu bulmak. bahsediyorsun. Tabii ben nereye kadar çark etmiş olabilirim diye düşünüyorum. Peki 5 kız kardeşle büyümüş gibi hissettiğini söylüyorsun aynı zamanda. Şimdi bu eğlenceli duyuluyor ama kötü yanı var mıydı bunun hiç?
Tam tersi gerçekten çok eğlenceliydi. Onu da hiç öyle şey gibi söylemedim. 5 tane kadın var. 5'inin de birbirinden farklı huyu var. Ondan sonra eğlene işte azıcık onun saçını yol, bunun başını yol falan. Bir yandan da espriler, şakalar. Biz çok mutlu yaşadık. Müthiş. Büyüdük Peki. beraber. Yaşlarımız çok uç değil çünkü. Evet, uzak yaşlarda. Annemle bile benim Evet. yani neredeyse 19 yaş ne var aramızda yani. Evet. Bayağı arkadaş gibi. Arkadaş. Peki çocukken annene kapıyı hep başka bir karakterle açıyormuşsun. Böyle bir şey mi var? O karakterlerden hatırladığın var mı? Var tabii işte evde erkek yoktu. Tabii erkek olmadığı için ben anneme bir erkek olayım falan. Mesela nasıl açıyordun erkek olup? Bilmiyorum, annemin zevkini de çok sorgulamadım ama Hintli olarak açıyordum. Hintli olarak mı açıyordun? Ya Hintli bir gün olarak- Hintli olarak açıyordum. Mesela ne yapıyordun? Hintli olarak dans ederek mi Danslarını açıyordun? ediyordum. Ha. Kostüm yapıyordum evde kendime. İşte Aa. kat kat kıyafetlerimi giyiyordum. Belim onu doluyordum. Bıyık yapıyordum. İşte kaş yapıyordum. Falan Aa, şeyler yapıyordum. ne güzel. Tenimi esmere boyuyordum. Çünkü Hintli... Neden? Çünkü benim Hintli olmam biraz zor. zor. O şekilde her gün Aa. kapıyı başka bir şey olarak açıyordum. O ne güzelmiş. Çok Bir gün iyi. roman kadını olarak açıyordum falan. Ha. Çünkü annemin tercihlerini sorguladım. Bir roman olsa gerek. Buna ne dersin? Bir de bu var. Erkek de sevmiyorsun. Hadi bakalım. Peki resim, dans, müzik ve oyunculuk hepsini küçükken yapmayı hayal etmişsin. Operaya nasıl gitti? Daha neler hayal ettim de hayatım oraya yazamadım. Şimdi demeden bir şey demesinler diye. Mesela diğer hayal ettiklerin ne? Onları Ne da bileyim bir söyle. ara buz patenine sarmıştım mesela. Aa, Paten yapabileceğimi falan düşünüyordum. Sonra Ankara'daki o güzel Belpa mıydı adı evet. bilmiyorum. Şimdi onu düzeltmişler. Şimdi haberini gördüm, evet. bayağı bir sevindim. Oralarda hep böyle gidiyordum geliyordum. Böyle bir Ha. onu da olmak istiyordum. Efendime söyleyeyim karateci de olmak istiyordum. Ha, bunlar bu olmak istediklerinle alakası yok, Yok. operaya girmek. Yani onun alakası şöyle var. Ben şeyi seviyorum yani hani normal bir şey yapamayacağıma karar verip Ha, evet. operada şeyden geliyor. Çerkezim ben. Çerkez müziklerinin temeli şeye dayanıyor. Biraz opera temelli. Enteresan bir şekilde. O söyleyiş tarzları daha doğrusu çok böyle operaya benziyor. Hatta çoğu onu söyleyen solistler falan opera eğitimlidir. O yüzden ben de oradan duya muhtemelen onu öyle bir şey zannettim falan. Baktım olacak gibi değil. Bari opera okuyayım. Evde Çerkes türküsü söylüyorum çünkü. Çünkü belli Ve ki bu bilgiye domestik ihtiyacımız bir yere var. doğru gidiyorum. Aynen. Aramızda Çerkes var mı? Yok, çok Siz güzel. Çerkes mi? Var, hanımefendi var. Ha, var. Çerkes türküsü biliyor musunuz? Oyunları biliyorsunuz. Elçin söylese siz Oynar mıyız beraber şurada? neden olmaz? İlerleyen saatlerde o zaman. Belki de Ya da programı günlerde. kestikten sonra. Aynen. Orada olabilir. Peki annenin ısrarıyla İzmir'de bir tiyatro kursuna gidiyorsun. Yani sen oyunculuk istemiyor muydun? Aklında mı yoktu? Annen mi zorladı yani? Çok elitist saçma tavırlardan bahsedeceğim şimdi. Lütfen. Opera okuyorum. Aynen. Kuzenim bir dizinin işte içinde o yardımcı oyunculuk yapıyor. Babası da buna izin vermiyor. Diyor ki sen de gelsene. Ben çünkü tek gidemiyorum. Sen de gel. Tamam geleyim. Gidiyorum oturuyorum. Bir anda beni oyuncu yapmaya çalışılırken buluyorum kendimi. Ama opera okuyorum ya. Yani opera okuyorum ben yani. Şimdi oyunculuk falan filan gibi hareketlere girmişim. Hiç Evet. hatırlamıyorum. Sonradan anlatıyorlar bana. Reddet. Ondan sonrasında hani yani yapmak istediğim bir şeyler var ve işte çocukluğumdan beri böyle büyüdüm. Annem de yavrum işte tüm çaba diyor ki bir şey yapman lazım. Çünkü şu sırada şöyle şeyler yaşıyorum İbrahim. 2 yıl boşta kaldım operadan sonra. Enişteme buradan çok sevgiler. Bana dedi ki sana dedi devlet demir yollarında iş buldum dedi. Ne olarak? Ben Ray. yani o gün ciddi bir kavga oldu. Dedim ki siren mi olacağım? Ben opera eğitimimi aldım. Hani siren olarak mı görev yapacağım? Ne olarak görev yapacağım? Cinnet geçirdim. Sonra dedim ki bunlar olacak gibi değil. Biri geliyor bana diyor ki sana market açayım dur başında. Biri diyor sana devlet demir yollarında iş buldum. Öbürü telekomda buluyor. Yani beni memur yapacaklar. Belli de yani işimle hiç ilgisi yok. Sonra annem tabii yazık işte. Ya bu kızı hani anlaşılmayan bir durum var. Buna bir el atmak lazım diyerekten. Zorla beni tiyatroya gönderiyor. Ha. Amatör. Eğlenmeye gidiyorum. Kafam dağılsın. Bayağı arkadaşlarım, kuzenim falan herkes birlikte gidiyoruz. Sonra benim orada biraz daha duruma bakış açım değişiyor.
Sevgili izleyenler, Viyana'da bulunan bir genel ev Covid-19 aşı merkezine dönüştürülmüş. Üstelik genel ev aşı olana 30 dakikada bedava seks promosyonu yapmış. Ve bilin bakalım ilk aşı olan müşteri nereli? Evet, Türkiye'li. Üstelik kendisi burada aşı kampanyası olması harika bir şey, aşı yaptırmayı düşünmüyordum demiş. Anlayacağınız bir kez daha Viyana kapılarına hazırlıksız dayanmışız sevgili izleyenler. Gerçekten tarih tekerrürden ibaret. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'lilerin seks süresi 3 dakika 7 saniye olarak belirlenmiş. Artık promosyon olarak verilen yarım saatten geri kalan 26 dakikayı da ilk Viyana kuşatmamızı anlatarak geçirir beyefendi. Efendim, yetkili bir büyüğümüz akaryakıt fiyatları Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları 1 doların altında diyerek öyle sanıyoruz ki sesli düşünmüş. Yani böyle Vizontele Deli Emin gibi bir açıklama olmaz diye diyoruz ama eğer gerçekten açıklamaysa maşallah kendisi. Zira Avrupa'da asgari ücret alnında sirkeli tülbentle gezen canımız TL'miz cinsinden 20 bin liraya falan denk geliyor. Yani adam orada 1 saat çalışarak etinden sebzesine her şeyini alırken bizim asgari ücretlimiz 1 saat çalışarak 2,5 litrelik sarı kolayı ancak alıyor. Hatta belki bu program yayınlanırken onu bile alamayabilir. Var mısınız? Bir de böyle hesap yapalım. İstanbul'da bir eve yapılan operasyonla 4 milyon dolar değerinde sahte para ele geçirilmiş. Üstelik hazır olun, adamlar öyle bir iş çıkarmış ki sahte dolarlar mor ışık cihazlarından ve para sayma makinesinden sorunsuz geçiyormuş. Yani buradaki fırsatı sadece biz görüyor olamayız, öyle değil mi? Birazcık dış borcumuzu falan mı kapatsaydık bu adamları içeri atmadan? Azıcık FED'e biz mi dert olsaydık? Bu arada haberde sizi inciten ancak adını koyamadığınız bir şey olduğunu hissediyorsanız haklısınız. Eskiden en azından TL basarlardı. Onlar bile döviz basmaya başlamış. Evet sevgili izleyenler, bilin bakalım bu hafta menümüzde nasıl bir istatistik sonucu var. Az önceki gibi dış mihrakların kafamızı düşüren raporlarına Türk İstatistik Kurumu bir dur demiş. Ve Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıralamış. Oh be, sonunda şöyle pozitif basan bir sıralama diyorsanız erkenden cincikleri gevşetip salmayın. En çok göç alan ilimiz, canımız İstanbul'umuz bu sıralamada tam 59. olarak nal toplamış. Bardağı dolu tarafından görmeyi şiar edilmiş editörlerimize göre ise İstanbul en kısa yaşayan şehirler arasında 25. olmuş. Gördünüz mü? İsteyince oluyor. Sonuçta ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınız önemli. Nasıl yaşıyoruz? Burada hepimiz dolar 10 liraydı, benzin zamlarıydı, futbol, voleybol derken yaşayıp gidiyoruz ya. Hamdolsun diyoruz ve köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan herkesi de kutluyoruz. Efendim, yerli dizilerimiz yersiz uzun ama yerli dizilerin de eli bayağı uzun. Pakistan'da doktor bir hanım tıp eğitimi süresince Diriliş Ertuğrul izlediği için Türkiye'mizi yakından tanımak istiyor ve Türkçe öğrenmek için pılısını pırtısını toplayıp Çorum'a geliyor. Birbirinden güzel detaylarla bezeli bu haberi hanımefendinin şu sözleriyle taçlandırmak istiyoruz. Yaptığım araştırmalardan sonra Türkiye'ye iyice güven duymaya başladım. TUS'a girip bir süre burada çalışmayı planlıyorum. Güven mi duymaya başlamış? Sağlık çalışanları şok. Hanımefendi, bu hangi araştırma? Siz hangi interneti kullanıyorsunuz? Ne olur bizle de paylaşın. Hayır, başımızın üzerinde yeriniz var tabii ama inşallah bu karar Doktorlar dizisini falan izleyerek vermemişsinizdir. Sevgili izleyenler, bu hafta göğsümüz Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ayşe Buğra için kabardı. Profesör Doktor Sayın Ayşe Buğra, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier'in yayınladığı en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Demek ki yayınlanan her liste canımızı sıkmıyormuş sevgili izleyenler. Hanımefendinin başarısının ülkemizdeki tüm çocuklara örnek olmasını diliyor. Üstün başarılarından dolayı kendisini alkışlıyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Aşırı sevgisinden yorulduğun insanlar oluyor mu hayatında? Yakınların veya işte birileri. Aşırı sevgi mi? Aha. Aşırı sevgiden yorulun. Bastı bunu sevgisi falan. Yok, öyle biri yok. Genel olarak ama her şeyin aşırılığına karşıyız. Çok da sıkıştırılmaya gelmem yani. Ama sevgi güzeldir, sevilir. Çok da sıkıştırmayın bu kızı. Çok da sıkıştırmazsanız sevilir. Aynen. Çok sıkıştırırsan sevilmez. Dobra olayım derken fazla ileriye gittiğin oldu. Evet. Sıkça başımıza gelen bir şey. Keşke bir kere gelmiş olsa da bir anıymış gibi anlatabilsem diyeceğim. Yok. Peki Yani çok var. Yani bunu fark etme anın nasıl oluyor? Karşındaki böyle sana
Mesela o zaman ne yapıyorsun? Çevirmeye çalışıyor musun? Yani hayatım aslında şimdi diye gevelenen o Onu bütün... öyle demek istemedim. Yanlış anladım. Şimdi aslında ben şu konuya şu açıdan bakarsak diye bir yaklaşımla girmeye çalışıyorum. Yapıştırmış oluyorsun Yemiyor, zaten. artık geçti. Okey. Peki bir arkadaşının da içinde olduğu bir işi beğenmediğini söylemekte zorlanıyor musun? Ay bu konuda çok yalancıyım ben ya. Çok kötü. Lap. Yok. O dobralık nerede o dobralık be kızım? Hani Ha. dobraydın sen, konuşuyordun pat pat. Hani bozuldu arkadaşın, kıvırmaya çalıştın, olmadı. Onlarda da yapamıyorum. İş hepsini Çok beğenir. iyi hayatım. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. İnşallah, maşallah falan. Pisliğe bak. Pislik. Olmayacak birini stalklarken yanlışlıkla like'ladın mı? Sonra da yanlışlıkla like'ı da çekmeye çalıştın mı? Daha beterini yap. Ben genelde böyle birini stalklamıyorum. Benim fake bir hesabım da yok. Zaten kendim yönetiyorum. Zaten millet illallah etti, niye kendini yönetiyorsun diye. Ben sürekli bakıyorum. Bakmaktan da çekinmiyorum. Evet, baktım. Evet. Ama bir sor niye baktım diye. Like'ladıysam da bırakıyorum. Yani Öyle bir derdin yok. Yani Anladım. ne diyecek ki? Elçin Sangu beni like'lamış. Aynen. Doğru. Kullanmaktan hoşlandığın bir küfür var mı? Çok ayıp. Ne? Söyle canım Allah. Ama şimdi burada hepimiz yalan söylediğimi Kuzum. tabii ki biliyoruz ama yayınlanacak ya bu bir yerde. Çok güzel diye. Yanındaki kişi densiz davrandığında masa altından cimcikler kaş göz yapar mısın? Çerkes geleneğiymiş bu. Bu bir Çerkes geleneği değil. Bunun adı anaçlık. Okay. Yanındaki yanlış yaparsa neden diye yaparsın. Yapıyorsun Yaparım. yani. Teşekkür ederim. Çok yaparım. Siz yapar mısınız? Bacaklar hep çürük. Siz de yaparsınız. Siz de annesiniz. Peki bunu Çerkez olmayıp yapan var mı? Herkes yapıyor. Bütün kadınlar yapıyordur. Bütün kadınlar yapıyordur bunu. Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin bir ünlü var mı? Zafer turu attı. Elçin Sangu. Zafer turu attı. Kaç tane var? Çok var galiba. Çok yok Ama var. ama var. Güzel. Yolunu değiştir. Mesela nefretle mi? Allah belasını versin bunun inşallah deyip döndüğüm sektörden senedir inşallah ya Rabbim. Bu niye böyle bu paralarla kazanıyor dediğim. Tabii. O kadar. Seni çileden çıkaran son şey neydi? O kadar çok var ki. Bir saysam derse ki program bitti. Bitti. Sen sürekli çileden mi çıkıyorsun? Çileden çıkmıyorum. Şuna tahammül edemiyorum son zamanlarda. Birine bir iyilik yapıyorsun. Ay yazık ya. Onun da işte empati. Sürekli empati kuruyorum. Sürekli empati kuruyorum. Artık empati kurduğum herkesin dönüp bana bir haksızlıkla geri dönüşünü seyretmek artık beni çileden çıkarıyor. Oluyor mu ya? Çok. Allah Allah. Bu hafta en az 5 kişi olmuştur. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Diyorum ben kurşun döktürmem lazım. Benim bir yerdim var mı tanıdık? Yok kuzum bu kuş var tanıdık da kurşun bir şey değil bu. Onu bir konuşalım, bir sıkıntı var çünkü. Birinden intikam almak için bir şey yaptığın oldu mu? Ay, hiç beceremiyorum onları. Ben genelde yüzüne böyle dan konuştuğum için onlar zaten artık intikamlık bir durumu kalmıyor. Ha, Sefil oluyor, sürünüyor yerlerde. aynen. Bazen de hiçbir şey yapmıyorum, o zaten sürünüyor falan gibi evrenin bana kurduğu... Herhangi bir projeni izlerken ben bu rolü niye kabul ettim acaba ya diye düşündün. Çok iyi ya. Seçimlerinde çok başarılısın demek. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Neye dikkat ediyorsun proje Bak. seçerken? Bir şey söyleyeceğim. Öyle şeyler söylerim ki de... Ya hayır, senaryoya bakıyorum. Aynen. Senaryo mu diye. Yani... yani güzel görünüyor. Evet. Bilirsin söylemde Aynen. her şey uçuyoruz, Evet. kaçıyoruz, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Sonra kadın hakları uçuyor oradan bilmem ne falan. İşte işe gelince bir şekilde öyle ilerlemiyor konular. Yani Kısmet işte be. ben şurada ne yazıyorsa o yani. Yoksa iyi seçerdim eskiden ama bilmiyorum. Benim sezgilerim güçlüdür. Sen beni dinle diye bir arkadaşına akıl verip o olacak bir şeyi patlattığın oldu mu? Sezgilerim gerçekten güçlüdür. Hiç de birini de patlatmadım. En son bir tweetim oldu. Herkesten özür dilediğim. Onun dışında bir patlamışlığım yok.
Yok senin patlamanı demiyorum zaten. Bana mesela şöyle yap ben Yok. hissediyorum değil beni bok Yok. içinde bıraktığın için. Yok, o olmadı. Yok. Ama kendimi bok içinde bıraktığım şey oldu. Biliyor musunuz ne olduğunu? Hatırlıyor musunuz? Herkes bakıyor şu an. Korona başlamadan hemen önce her şey çok güzel olacak diye bir tweet atmıştım. Ama ben buna gerçekten inanıyordum, yani her şey çok güzel olacak. Yani şu anlamda, yani dünya çok güzel olacak falan gibi bir Aynen. genellemeyle, yani o yıla da giriyoruz, çok güzel olacak be deyip gaza gelmişim belli ki. Evet. Hayatımız kaydı hep Ve beraber. olmadı. Olmadı, Her şey çok olmadı. güzel, Daha da olmadı. kötü oldu, olmadı. Sana en çok zarar verdiğini düşündüğün özelliğin nedir? İnat. İnatçı mısın? Çok inatçıyım ama ben Vallahi. Çerkezim ya. Genimden Ay, atamıyorum, kusura doğru. bakmasınlar. Boş inat mı peki? Yani Bazısı boş yani. Ay. Genelde hep bir altı doludur. Anladım ama Ama kime göre doludur yani, bana göre doludur. en absürt nerede? Hadi bir şarkı patlat dediler. Çekimdeyim. Dizi çekiyoruz. Sahnedeyiz. Bir sette gelen ziyarete gelen bir büyüğümüz. Kızım sen de opera okumuşsun. Evet efendim. Patlat bir arya da dedi, hadi dinleyelim. Şu an mı? Patlat Arya dedi. Patlat bir arya dedi. Gerçekten. Büyüğümüz patlat biraz bir fazla Arya. mı büyüktü acaba? Hani Patlattın mı? mümkün değil. Beni sahneden çağırıyorlarmış deyip kaçtım. Yalan söyledim tabii ki ama çok ciddiydi bu konuda. Aa, ne Yani güzel. ciddi olduğunu görünce irkildim, kaçtım. İnsanlarda en katlanamadığın huy ne? Geri zekalılık. Ona ben de Yani katlanamıyorum. aptallığa tahammülüm yok. Felekten bir gece ya dediğin ve asla hatırlamadığın bir gecen var mı? Moka moka de di da. Okey. Anladım. Ama bu olsa bir tane var yani hakikaten. Sağlam bir tane var. Hatırlamadığın için de o gece ne oldu Yok, bir diye de sormuş. hatırlıyorum, lanet olsun. Keşke Ha. hatırlamasaydım. Yani hayatımı Benim zaten hatırlamadığım yok yani öyle. egzorsist olarak yansıyor mekanlara. Ha sen evet anladım. Öyle. Anladım. Yani Sonra da kapşonumu kaçırıp aslında ben hiç burada değildim ki. telefonunda sevgilinin sosyal medya profilini açık bulsan göz ucuyla bakar mısın? Göz ucuyla bakmama gerek yok. Canım istediği zaman bakabilirim. Evet. Hiç yani iyi falan öyle bir şey yok yani. Ver bakayım sana Ver şunu, bakayım. ver. Ha, yapıyor musun öyle? Yapmıyorum da yapabilirim Yapsan yani. ne olur? Ağrı'da Yani. yapmışlığım vardır belki. Bilmiyorum. Peki sevgilin sana yapar mı? Yok, İsterse. o da öyle. Hani, O da isterse al, yapar. buyur Aynen. falan. Peki yeni tanıştığın biriyle muhabbet ederken yani niye bu kadar anlattım hissine kapıldığın olur mu? Ay, Oluyor değil mi? en büyük pişmanlıklarım. Hala çok oluyor mu? Detay vermiyorum aslında. Konuşmayı sevdiğim için illaki bir yerde o fireyi veriyorsun. Hani Evet. hiç açık vermedim diye kalkmışlığım yok o masadan. İlla bir tane bir şey vermişimdir. Hala değil mi? Bu Hala. değişmiyor yani. Değişmiyor. İşte Çok dedim ya, acayip empati oradan. Oradan bana bunu demiştin ama falan diye yapıştıranlar tabii Aynen. bitmez o. 6. hissin az önce sen de söyledin. Epey kuvvetliymiş. Peki bu 6. hissini fal bakarken kullanıyor musun? Eskiden yapıyordum. Okey. Ama benim daha çok rüyalarla gelişiyor. Ben sana rüya anlatamayacağım. Bir de iç dünyanın rüyanı nasıl? O yüzden bir... Falımı hazırladım, geldim diyorsun. evet kapattık. Oo. Canım sen çok dolmuşsun bir şeye. Ha, Böyle ben olmaz. kısmet taştı diyecekti. Kısmet öyle taşmaz. Aynen sen daha iyi bilirsin. Çevirememişsin, öncelikli olarak onu bir Aynen. söylemek istiyorum. Canın sıkılmış. Aa tövbe estağfurullah. Net. Neden Ve ki? orada bir sıkıntı var. Aynen. İçin şu anda hiç de ferah değil. Burada Aynen. insanlara gülüyorsun, oynuyorsun. İpalyaçı gibi içine... insanları eğlendirip ağlamalı. O palyaço benim. Gördün, entelektüel şey Aynen. birikimimi de araya Vay, sıkıştırdım. sana helal Teşekkür olsun. ediyorum. Evet. Bakıyorum. Yani Zaten- hep insanlarla karşılıklı konuşmalarım var. Tövbe estağfurullah. Sonuç ne olarak münasebet. nereye vardığını hiç bilmiyoruz. Bir kalabalık, bir güruh, için sıkkın. Aynen. Yanındakiler de sahte, arkadaşlarını değiştir. Arka. Cansu kapattı. Şimdi Cansu'nun falı oluyor aslında değil mi? bu? Oo Cansu, hayatına hemen çeki düzen veriyorsun. Hiç hoş görmedim. Halinin içi de berbat durumda. Bok gibi bir Hemen hayatım var zam kızım. iste. Böyle bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Rica ederim. İnanılmaz. Rica ederim. 6. hissin kuvvetli. İlk 5 hissinden kuvvetli olmayan var mı? Var.
Hangisi? Gözüm. Vallahi mı? Ay göremiyorum, uzağı da göremiyorum. Uzağı da yakını da mı göremiyorum? Yakını görüyorum ama hani nereye kadar görüyorum? İkinci sıra flu mesela. Hadi ya. Hani evet hoş bir bayan var görüyorum. Evet. Bayan dedim dikkat hemen çıkışmanız lazım. Oho. Kadınlar feminizm nerede? Alo. Beni alın buradan alın beni. Alın. Evet. Yani flu Aynen. o kadar. Okey. Ondan Ondan gerisi sonrasını yok zaten konuşmayalım Aynen. hiç. Peki sizce yeterince dürüst müydü? Müzikaller için biçilmiş kaftan olduğunu düşünebilir miyiz? İlgilendiğin şeyleri göz önünde Ya bulundurursak. bu kadar zaman linç yemeyeceksem ve başıma bir şey gelmeyecekse. Estağfurullah. Ya bu kadar böyle bunların içinde olup, oyunculuğun da içinde olup, işte opera tarafından da bilip. Gerçekten ben bir müzikal seyircisi değilim bence. Ha, Yani anladım. mesela filmlerde de ilk başta mesela La La Land ne kadar şey yaptı değil mi? Sükse Hı hı, yaptı. evet. Ben ona başlayana kadar kan döktüm. Peki başlayınca nasıl gitti? Şahaneydi. Ha, Ama o da zaten benim beklediğimin dışında daha iyi bir şey çıktığı için de muhtemelen. Ha. Çok böyle o Broadway, oralarda ben bir Ya Broadway'i bir daha göstersene. Broadway. Peki Budur ya o genelde. mesela Moulin Rouge'u sevmiş miydin? Yani mesela Moulin Rouge benim için fantastik bir şov gibi geliyor. Moulin ama- Rouge filmini diyorum. Biliyorum Ha. yani ama yine de fantastik bir şov gibi geliyor. Yani konuya odaklanamıyorum. Anladım. Ben de kopuyor şey. Müzikle drama bir araya girdiği zaman ben de müzik tarafı hep eğlenceyi tetikleyen bir taraf olduğu için O karşılamıyor olayın fikir durumundan olarak. çıkıyorum yani. Anladım. Ama gelirse yaparız diyormuşum. Böyle de cibiliyetsiz bir insan. Yok ama canım o estağfurullah. Besleyin canım Allah Allah. Dijital sanata da ilgi duyuyormuşsun. Tabii. NFT'in var mı? NFT'm yok ama ileride NFT yapmak istiyorum. Ama şey değil, çöp adam çizip NFT yaptım değil. Yani. Bir şeyle NFT. Çünkü görüyorum şimdi NFT yapanları. Evet. Bir takım çöp adam çizen falan da var gerçekten. Pikseller, çöp adamlar. Ben de şey değilim yani o hani muz koydum sanat oldu. Ben orada yokum işte. Beyaz tablo koydum. Nasıl sanat ama? Yani oralara ben giremiyorum. Benim için gerçekten bir görsel bir şey olması lazım veya bir duygu hissedeceğim bir şey olması lazım. O yüzden her şeye değil ama NFT iyi bir kapı. Güzel bir kapı. Dijital sanat için. Ama yapacaksam böyle hani gerçekten dışarı dokunur bir şey olsun isterim. Üretmekten bahsediyorsun. Evet, üretmekten. Süper. Peki İstanbul'a ilk geldiğinde adaptasyon sorunu yaşadın mı? Ben bu arada İzmirliyim. Hı hı. En büyük adaptasyon sorunu şurada başladı. Bir kere zaten Taksim'e indim. Metrodan çıktım. Sadece şey hatırlıyorum. Time lapse. Ben duruyorum ama herkes deliler gibi koşturuyor. Neye uğradığımı şaşırdım çünkü İzmir biliyorsun. Evet, sakin. Tamam be oğlum gideriz tamam hadi bak. Hani ya ağırlık akıyor şehirden. Çünkü Sakinlik kimsenin diyelim. yetişecek aslında biri yok, bir yeri yok ama herkes yetişecekmiş gibi davranıyor. Dolayısıyla burada gerçekten insanların o koşturmasını görünce bir anlam veremedim ve bir süre durduğumu hatırlıyorum. Sonrasında tabii ki biz de o çarkın içinde yuvarlamaya devam edince aynı şeye geldik. Peki hiç ben dönüyorum operaya falan dediğin oldu mu? Olmadı çünkü benim orayla ilgili hiçbir hayalim olmadı. Kiralık Aşk'la birlikte bir ton ödül kazandın zaten ve 6. hissinden de bahsettiğimiz için rahatça sorabilirim. Başlarken hissettin mi bir şey olacağını? Bunda hiç çalışmıyorum. Sen- Bayağı palavracıyım şimdi ben ya. Bu estağfurullah palavracı değilsin de Kiralık Aşk'ın hemen öncesi biz zaten dükkanda oturmuyor muyduk hep beraber? Evet. Konuşmuyor muyduk? Evet. Sohbet ediyorduk Evet. falan. Ve kiralık aşkı ben 2 kere reddettim. Şaka yapıyorsun. Aynen. Ya Cansu rahat ol ya. Cansu zaten çıkmayacak yani de. Yok yani 0. Bak sana söylüyorum bana güven 0. 2 kere reddettim. Aferin ya tamam hadi. Ya Ümmü Hanım ikna etmese ben şu an yokum yani öyle söyleyeyim. Allah Allah. Vallahi. Yani kızım dedi ne kaybedeceksin? Senin dedi çok çocuksu bir enerjin var. Bunu kimse görmedi ekranda. Yani nereye kadar dedi böyle drama. Tamam dedi ya bunu dene. Ne olur dedi en fazla romantik komedi denemiş olursun. Ben öyle girdim o işe. Ya ne diyeyim Elçin ben şimdi. O kadar burada dedik ki 6.'yız falan ya. Ya çalışıyordu eskiden İstanbul bozdu beni. 9 kere Leyla pandemide çıkan dijital işin. Çıkamayan ve Çıktı Netflix ya biz evet. seyrettik ya. Ha doğru Netflix'e pandemide evet, girdi değil mi? Evet pandemi zamanı girdi. Yani acayip bir ekipti o da.
Onun sonucundan memnun musunuz? Nasıl gitti? Çekerken bu şekilde bir iş çıkacağını hayal ediyor muydun? Ya da ilk karşılaştığında ne hissetmiştin? Yani bir kere bu şeydir ya, hani sana bir iş geliyor. Ezel Akay, Haluk Bilginer, Demet Akbağ. Her oyuncunun içinde olmak istiyor. Çünkü bir de beni yıllardır, ben röportajlarda da çok söylerim. Haluk abiyle bir kere bir yerde oynayabilmeyi. Ben zaten hiç sorgulamadım bile yani. Balıklama atladım konuya. Bir yerde sadece çok kafam karıştı. Şimdi Ezel Akay'ın bir tarzı var. Hani oraya nasıl uyumlanacak, bu dil nasıl yakalanacak, ne olacak? Şeyi bilemiyorsun. Ezel Hoca'nın işlerinde onun dünyasını bilemediğin için sen sadece sana verileni aslında yapmaya çalışıyorsun orada. Hı hı. Sonrası Ezel Hoca'nın artık dünyasına kalıyor biraz. Hani ilk defa mesela biraz böyle acaba nasıl olacak anlayamıyorum diye düşündüğüm bir işti o. Yaşamayanlar için de aynı şeyi söylüyorum ben. Evet, insanlar tarafından mesela abi işte vampir işi. O zaman da yaparken diyordum ki problem değil. Şu anda bütün oyuncular yeni çıkan bir dijital platformda olmak için aslında hem heyecan duyuyorlar hem de korkuyorlar. Hı hı. İsim olunca özellikle korkuyorlar. Evet. Ben de bir cesaret örneği aslında göstererek kendi adıma dedim ki ben yapayım, kötü olsun. Umurumda değil. Yani kötü olacağından zaten ihtimal var çünkü ilk defa yapıyorsun, yani bilmiyorsun ne olacağını. Ben kötü yapayım, isterse başkaları daha iyisini yapsın. Ben yani, bir şeyleri ama cesaret eden kişi olmayı seviyorum. Evet. Bu arada benim okuduğum şey çok da iyiydi. Evet. Uygulamada yapamamış olabiliriz. Bunun yani para maddi durumu var, ekibi var, osu var. Bir sürü faktör var. Öyle bir kişiden çıkmıyor bu işler. Yok yahu, tabii ki öyle. Yolda yani, bir sürü kaza oluyor. Bence yavaş yavaş bu anlaşılıyor. Bak, ilk başladığımız yer orası, şimdi geldiğimiz yer kulüp. Yani şimdi arasında dünya kadar fark var. Ama yani biz bayağı BBC drama gibi bir şey seyrettik. Aynen öyle. Seyrettiniz mi kulübü? Tebrik ediyorum orada hakikaten. Gerçekten çok başarılı. O da ben işte Zeynep Günaytan'ın başında olduğu bir iş. Ya inanılmazdı. Şimdi dolayısıyla bir yerden başlanması lazım. Orası başlangıçsa okey. Evet. Ama bu tarihte öyle olacak. Hani belki ben başlangıç değilim yani. Belki ama hani varsa öncesi bilmiyorum. O da benim cehaletim olabilir. Ama gerçekten böyle ekstrem bir şeyle bir şey yapılanı hatırlamıyorum. Peki girdiğin her projeyi mutlaka izlettiğin, tavsiyesini aldığın birileri var mı? Ya etrafımda sevdiğim, güvendiğim, zevkine güvendiğim arkadaşlarıma veya sektörden hani fikrine güvendiğim arkadaşlarıma izleyin demiyorum bile. Çünkü onlar zaten benimle var olan ilişkilerinden dolayı zaten izlemiş ve bana feedback vermiş oluyorlar. Öncesinde bir işte ne bileyim işte şöyle bir kayıt var falan yok. Yok, yapmıyorum. Hayır. Tamam. Yani yayınlandığı zaman zaten onlar izliyor. Fikirlerini alıyorum güvendiğim insanların. Onun dışında öyle ekstra hani bir şey yapmıyorum. Başkasının kollarındayken de sen varsın aklımda, başkasının kokusunda. Uzaklara daldığımı sanıyor oysa ben bana dönüşünü bekledim. Yine gelişini bekledim. Yine sevişini bekledim. Devam etmeye çalıştıkça içimi saran bu karanlıkta kör kaldım, göremedim. Düştüm kalktıkça dizimi kanatan o yaralara yeterince sövemedim. Bana dönüşünü bekledim. Yine gelişini bekledim. Yine sevişini bekledim. Uzaklara daldığımı sanıyor oysa ben bana dönüşünü bekledim. Yine gelişini bekledim. Yine sevişini bekledim. Devam etmeye çalıştıkça içimi saran bu karanlıkta kör kaldım, göremedim.
bekledim. Gözyaşlarımla bırakıp gittin tüm o anılara, sahip çıktım silemedim. Bana dönüşünü bekledim. Yine gelişini bekledim. Yine sevişini bekledim. Bu hafta sorumuz şöyle. Kiminle falcıya gitmek istersin? İşte seçenekler. Ceren Moray'la mı falcıya gitmek istersin? Kerem Bürsin'le mi falcıya gitmek istersin? İkisi de çok meraklısı gibi duruyor tahminim falan. Evet. Galiba Ceren Moray. Ceren Moray'la devam ediyoruz. Ceren Moray'la mı gitmek istersin yoksa Yasemin Allen'la? Yasemin Yalın'la. Neden? Bayağı çünkü. Ancak yani o hareketleri benimle yapabilecek iki tanesi Ceren Moray, Yasemin Yalın. Daha sayacağım birazdan. Peki Yasemin Allen'la mı gitmek istersin yoksa Burcu Biricik'le mi? Hayda. Çok sıkıştırılıyorum. Burcu Biricik. Neden? Çok yakın arkadaşım çünkü. Tamam. Burcu Biricik'le mi gitmek istersin yoksa Demet Akbağ'la mı? Burcu Biricik, Demet ablayla öyle bir yola çıkamam bir kere. İmkanı yok. Peki Burcu Biricik'le mi yoksa Bradley Cooper'la mı? Burcu çok özür dilerim ama hangi Hollywood yıldızı bir daha denk gelir ki böyle bir fal baktırmış? Falcıya gidiyor. Yani Bradley Cooper Bradley enteresan Bey olabilir. size ne dedi? Yani merak edilesi bir durum. Peki Bradley Cooper'la mı yoksa Salih Bademci'yle mi? Salihim, Salihim. Salihim, Salihim bilmiyorum. Ne oldu ya? Ya şey gibi geliyor bu bana. Ha. Yani Bradley Cooper'la gitme fikri fantastik geliyor ama sanki böyle bir tanıdığımı da satıyormuşum gibi oluyorum ya. O Evet. zaman bir öncekini satmıştım, bunu da Salih'i de satayım. Aynen. Bradley Cooper. Bradley Cooper'la devam Sonuçta ediyoruz. Hollywood yıldızı yapacak bir şey yok. Bradley Cooper mı yoksa Jennifer Aniston mı? Ay Jennifer. Neden? Jennifer. Neden? Neden? İşte öyle yakın arkadaşım olsun Jennifer. Ben onu falcı gezdireyim istiyorum. Peki Jennifer Aniston mı yoksa Robert Downey Jr. mı? Robert Downey Jr. Jennifer'ı katladık koyduk ya. İnanılmaz. Peki neden? Hastasıyım. Okey. Robert Downey Jr. mı Matt Lucas mı? Robert Downey Jr. Matt Lucas'a bir bakar mısın? Niye onunla falcıya gideyim? Ne Zaten duymayı Matt Lucas bekliyoruz? bu değil. Zaten ne yaşansın istiyoruz? Bu kim? Hayır ben de bilmiyorum bu kim. Bu kim? Matt Lucas galiba isim benzerliğinden Bence de. Cansu'nun bulduğu Çünkü bu kim oldu şu an? Kel bir bey. Çünkü Matt Lucas Star Wars'ta Anakin'i oynayan çocuğun Bir şey adı. söyleyeceğim yani. Bak oralara girme bak fena alıyoruz tamam. Bu amcayı istemedik. Kim bu bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Kim bu kel? Abi evet ama bizi Ama hiç güldürmedi. ilgilenmiyoruz. Bizi güldürmedi. Diğer Matt Lucas'ı bize bir ara gösterirsen. Yani o olursa neden olmasın? Hazır olunca gösterirsin. Devam ediyorum Robert Downey ile. Robert Downey mi, Henry Cavill mı? Robert Downey. Henry Cavill'ın da Bu bıyıklarıyla aynen. Bu Kadir İnanır'ı oynadığı bir gibi. eser galiba. Robert Downey. Robert Downey mi, Ozan Dolunay mı? Ozan'ı çok severim ama Robert Downey özür dilerim yani. Şu an geçebilecek Çok herhangi bir haklısın. şey yok, isim yok. Robert Downey Jr. mı yoksa Tom Hardy mi? İsim yoktu ya. Robert Downey. Neden? Çünkü onunla Çünkü yani evet hastasıyım. anladım. Robert Downey mi yoksa Justin Timberlake mi? Ne oldu ya? Bununla mı hastasısın? Çok sert sorular soruyorsun.
Justin Bey neden? Onun da hastasıyım değil mi? Herkes hastaymış o. Ben mi hastayım Ben bu de arada? hastayım genel olarak. Peki. Yani Justin'e de gidilir ya. Aynen. Justin mi, Onur Saylak mı? Bu nasıl bir karma? Bu nasıl bir lig? Yani Onur bir kere mal hiç oralara gelmez. Justin Gelmez. gelir. Justin evet. gelir. Justin mi, Kıvanç Tatlıtuğ mu? Yani Kıvanç arkadaşımdan özür dileyerek. Kıvanç arkadaşından özür dileyerek Justin. Burada Şey olur, falcıya ben gidecek ona- çok insan vardır Ay ben ona Kıvanç'ta. bir O yüzden rahat ben ona ol. bir özür mesajı Kusura bakma ama Yani Justin'i Justin bırakamam. vardı. Peki Justin Timberlake'le mi falcıya gidersin yoksa Javier Bardem'le mi? Sen de ne çok hastaymışsın ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bayağı yabancı sever çıktım. Evet biraz. Justin. Justin. Peki Justin mi yoksa Haluk Bilginer mi? Haluk Bilginer diyormuşum böyle zaten sonra. Yok. Justin'le devam ediyoruz. Haluk Justin. abi de anlayışla karşılayacaktır. Karşılamıştır eminim. Justin mi Ryan Gosling mi? Justin. Sanki küfür mü edecektin? Yutkundum. Okey. Justin. Peki Justin mi Javier Dolan mı? Justin. Justin'le falcıya gidiyor. Alkışlıyoruz. Peki film yazmak gibi bir niyetin olduğunu biliyoruz. Böyle bir tamamlamaya çalıştığın bir senaryon falan var mı? Aslında film yazmak değil yine burada küçük işlerim var. Değil. Film yapmak mı? Evet. Yani benim yapmak istediğim şey aynı atıyorum örnek vereyim az önce çıktığı için Jennifer Aniston gibi. Kendi işini üreten executive producer dediğimiz o işe Evet de bu dahil. arada başladı zaten galiba yavaş yavaş insanlar yatırım Ben yapmaya. çok istiyorum, yıllardır istiyorum. Muhtemelen de her şeyin bir zamanı vardır'a gelecek konu. Anca bundan sonrasında yapmak istiyorum. Bence önümüzdeki yani oynamam dönemde şart mutlaka değil. Herhangi olacak. iyi bir işin içinde ben de var olmak Bu istiyorum. ilişkileri kurmaya başladın mı? Çok iyi. Tebrik ederim. Sonrası yönetmenlik inşallah. Hadi inşallah. Çok istiyorum. Peki Star Wars hayranlığın nereden geliyor? Çünkü favori karakterin de Anakin'miş diye duyduk. Var mı böyle özel bir sebebi, karakter analizli falan? Şundan dolayı Anakin falan gibi. İyi ile kötünün o gelli dünyası, hepimizin içindeki o iyi ile kötünün verdiği savaş, mücadele, kötülüğü seçmemeye çalışmak ama bir yandan da işte sistemin zorlaması falan filan gibi. Peki bütün filmleri içenlerden misin? Yani Star Wars'lara evet Peki dizilerine girdin mi? girdim. Mandalorian. Çizgi filmlerine kadar girdim. Aa, çok iyi. Evet. 3 haftadır yaptığımız toksik maskülenite testimiz var. Bunu yapmak için bir tane erkek bireye ihtiyacımız var. İsminizi öğrenebilir miyim? Taha. Taha Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisisiniz. Siz hepiniz arkadaş mısınız? Evet. Aa ne güzel. Hanımefendi eşiniz mi oluyor? Eşi olduğu çok belli. Çok Bu diyor. Bayağı önümüze itekledi hanımefendi sizi. Taha Bey size şimdi bir takım sorular soracağız. Toksik maskülenitenizi ölçeceğiz. Her soru 10 puan. Ne kadar çok puan alırsanız o kadar toksiksiniz. İlk sorunuz. İçim kan ağlasa da duygularımı belli etmem. Sonuçta her daim güçlü görünmeliyim. Evet mi hayır mı? Evet. 10 puanınızı temizinden ver. İkinci sorunuz Taha Bey. Eşime, sevgilime cam silerken yardım etmem. Komşuların elimde bezle beni görmesinden rahatsız olurum. Yok. Ederim. Edersiniz. Buradan Kırdık. 0'ı aldık mis gibi. Erkek arkadaşıma kalpli, öpücüklü emoji de atmam artık. Yok atmadım hiç. Atmam diyor. 10 puan da buradan yerleştirdik. Kadınların sürdüğü arabaya bindiğimde bir ince gerilirim. Sık sık da müdahale ederim. Yok hiç etmem. Hiç etmezsiniz. Hanımefendi de zaten ettirmez gibi. Sevgilime offside'ı anlatmakla zaman kaybedemem, nasıl olsa anlamayacak. Yok kendisi biliyor. Kendisi biliyor. Lütfen geldi, tertemiz. Kız arkadaşımın jinekoloğu tabii ki kadın olmalı. Yok. Bana ne diyeceğiniz Ya, gözlerinizden belli. Tertemiz. Peki bale yapan erkek görünce içimden hafifçe gülüyorum ama kimseye belli etmiyorum. yok normal gülüyorum. Çok iyi. Kadınların otomatik vites araba kullanmasını onlar için daha uygun buluyorum. İstanbul'da evet.
Şunu ama erkekler için de mi peki? Evet, erkek. Herkes için. Evet. O yüzden buradan da puan vermiyorum size. Toplu taşımada partnerimin yanına erkek oturduğunda rahatsız oluyorum. Çok şey değil yani. Çok yanına şey Orada değil. bir otururum sürpriz herhalde. oldu. Ne? Yanına otururum herhalde. Tabii değil mi? Anladım. Galiba 10 puan yedi buradan da. Tam şey var. Vermemeye çalışıyorum. 5 vereyim hadi şey olsun. Peki partnerimle tartışıyorsak bilin ki o regle olmuştur. Yok şey değil. Süper, tartışma. aman abi. Bakıyoruz 10, 20, 30, 35 hiç toksik masküleniteyle alakanız yok. Bravo. Tebrik ediyoruz Taha Bey. Peki sosyal medyayla aran nasıl? Yeni bir uygulama çıktığında falan indiriyor musun hemen? Hiç yok mu? Ya, Var. yeni uygulama falan indirmekle hiç uğraşmıyorum. Hiç merak da etmiyorum. Çünkü var olanı zaten çok kısıtlı kullanmayı biliyorum da doğrusu. Nasıl yani? Yani 40 yılda bir atıyorum öyle. Hatta beni takip edenler nefret ediyor bu konudan. Yapamıyorum yani elimde değil. Sürekli fotoğraf çekip koyamıyorum. Ama bakıyorsun. Çok bakmıyorum da. Çok da bakmıyorsun. Bakmıyorum da çok yani kendim de çok orada olmadığım için muhtemelen. Karıştırsam belki hani çekmek isteyeceğim. Ha. O da yok. Her ünlünün hayranı var ama seninkiler biraz fanatik gibi. Yani haftada bir TT oluyorsun gibi bir durum var. Bunu neye bağlıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Bazen hatta diyorum ki acaba bana ne oldu? Ya linç yiyorum diyorum herhalde bir şey var. Bir yerde olan bir şey mi söyledik? Oradan mı tutuldu kuruldu millet? Çünkü şimdi 2 tane kutup var. Aha. Sen orta yollu bir şey söylüyorsun. 2 taraftan saldırıyorlar. Yani bir taraf olmak zorundayım. Onu olmamak için çabalıyorum. Her seferinde başıma bir şey geldi zannediyorum gerçekten. Ama gelmiyor. Gelmemiş. Mesela o gün fotoğraf koymuşum. Bir gün. Velev ki. Öyle TT olmuş. Haberim yok. Oluyor. Ne bilmiyorum. güzel. Ya da özledikleri için TT yapmışlar. Peki ne hissettiriyor? Güzel tabii yani şimdi yani insanlar görmek istiyor, seviyor falan. Tatlı Hoşuna sevilmek gidiyor, güzel. değil mi? En başına geldik. Sevilmek güzel şey. Ben 5 yıl küsuratlı bir sayıyla stand-up'la uğraşıyorum. Ve turnelere gitmeye başladık işte geçen seneden beri. Mesela İzmir gösterisine gittik. Hani bir laf var ya yani işte bana balık verme, bana balık tutmaya o şekilde bir laf var ya. Abi bazen hakikaten insanın balığı birisinin vermesine ihtiyacı oluyor. Çünkü hayatına devam etmen gerekiyor oradan sonra. İzmir gösterisine gittik. Biz orada top taşımayı bilmiyoruz. Oradan bir tane teknik kart aldık. Gittim basacağım turnikeye. Orada bir tane güvenlik görevlisi var. Abi dedim bu tarafını mı basıyorum bu tarafını mı basıyorum dedim. Bana dedi ki bas bakalım dedi. Bastım kabul etmedi. Bana diyor ki demek ki diğer tarafmış diyor. Oğlum niye öğretiyorsun ki bunu bana yani de ki diğer tarafını çevir ve bas ben gideyim yani. Benim böyle bir güven problemim varmış gibi mi duruyorum bilmiyorum dışarıdan ama hakikaten insanlar elde bir güven problemi olduğunu düşünüyorlar. Ben Ankara'dan geliyorum bu arada. Ankara'da gösteri yapıyoruz Farabi sokakta. Ve oradaki gösteriye gelirken de bir gün Farabi sokaktan yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane pastane var. Pastanenin girişinde de bir tane pastane görevlisi var. Kapının önünde duruyor. Abi dedim simit var mı? Gel kardeşim dedi. Girdik pastaneye. Tezgaha geldik. Yok kardeşim dedi. Oğlum ben sence şöyle bir şey diyecek olabilir miyim? Yani abi ben bir tezgahı görmek istiyorum. Yani gerçekten ya güven problemi yaşatıyorum herhalde insanlara. Böyle birazcık herhalde kötü bakıyorum yani. Tamamen olamıyorum kendi soru sorma şeklimden. Ama belki de adam profesyonel olmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten böyle özellikle küçük işletmelerde kendisi ya dışarıdan kurumsal gözükmüyorsa o bütün kurumsallığı bir kişi taşımak zorunda. Mesela benim evime su söylediğim bir sucu var. Kim olduğunu biliyorum. Mehmet abi diye biri. Geçenlerde su söyledim. Abi dedim bana bir tane su yollar mısın? Kardeşim dedi elemanı yolluyorum birazdan gelecek dedi. Kapıya geldi kendisi. Ben dedim karışmayayım yani çünkü belli ki kafasında bambaşka bir dünyada yaşıyor yani. Tamam dedim ya es geçiyorum. Çok yakın bir zamanda yine aradım. Dedim ki abi dedim bir su gönderecektin 2 saat oldu nerede kaldı falan dedim. Abi dedi bizim dedi personel dedi kaza geçirmiş dedi. Biraz geç kalacak dedi. Abi kapıya geldi. Kolu sargılı bir şekilde Mehmet abi. Abi dedim artık itiraf et yani belki damacana bile sensin anladın mı? Yani o kadar küçük bir yer ki orası yani burada o
manipüle edemiyorsun şu anda beni ya. Bilmiyorum, belki de küçük işletmelerde çalışan insanlarda şey oluyor yani, böyle biraz daha insana profesyonel hissettirecek şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle benim bir içgüdüm çok kuvvetlidir diyen var mı? Yani ben de mesela mal insan görünce anlayabiliyorum. Yani böyle mesela bakıyorum ama böyle hani kötü hissetmiyorum kendimi. Yani böyle mal biri herhalde falan diyorum yani, öyle bir kendimce şey oluyorum yani. Abi, Antalya gösterisine gittik komedyen arkadaşlarımızla beraber Ankara'dan. Antalya gösterisine otobüsle gidiyoruz. Ben geçtim, oturdum, tekli koltukta oturuyorum. Abi oturdum. Bir süre sonra bir tane adam bindi otobüse. Elinde kartondan bir çay bardağı var. Adamı gördüm, mal bir adam herhalde falan dedim, böyle heyecanlandım. Sonra adam geldi, benim bir önümdeki tekli koltuğa oturdu. Ve otobüs hareketten bir süre sonra adam çayı üzerine döktü. Dedim ya, adam gerçekten böyle bir heyecanlanıyorum kendimce. Yani kendi tutamıyorum yani, anladın mı? Bazen hani kendin dışarıdaki hiçbir etkenden etkilenmediğin ve eğlendiğin bir şey olur ya. Onu yaşıyorum yani. Ve adam çayı üzerine dökünce muavin yanına geldi. Ve muavinler biliyorsunuz arkadaşlar, otobüs hareket halinde olduğu için katı olamıyorlar. Yani böyle biraz da sıvı gibi geliyorlar. Ne oldu abi falan diye. Yani tam o koltuğun yanındayken katı hale dönüşüyor. Ve adama geldi, ne oldu dedi. Daha sonrasında dedi ki, abi dedi, çayı içeceğim diye dedi, üzerine mi döktün dedi. Her şey çok belli abi, yani bunu konuşamazsınız diye düşünüyorum. Ve adam da ona dedi ki, he abi, çayı içeceğim diye üzerime döktüm dedi. Oğlum ben diyorum ki hayat bu kadar vasat olamaz. Şu an bir kısır döngüdeyim diye düşünüyorum, anladın mı? Yani otobüse girişte 10 tane kelime verilmiş. Abi bu kelimelerden başka hiçbir kelimeyi kullanmıyoruz maalesef falan. Ve ben dedim ki ya bu bitmeli yani, bu bitmeli ve o muhabbet orada bitti. Daha sonra otobüs mola verdi. Aynı adam, çayı üzerine döken adam, mola verilen yerde başka bir otobüse binmiş. Ve adam otobüse 10 dakika geç geldi. Bizi biraz bekletti, bütün yolcuları. Ve adam otobüse geldiğinde muavin ona dedi ki, abi dedi, bu otobüse bineceğim diye başka bir otobüse mi bindin dedi. Abi dedim artık bir şey yapın yani, anladın mı yani? Bir şey olmalı yani şu anda ya. Bu kadar vasat olmamalı hiçbir şey çünkü ya. Ve adam da ona dedi ki, he abi, bu otobüse bineceğim diye başka bir otobüse bindim dedi. Abi ben diyor, şu an diyorum herhalde şu an uzayda bir yerde sıkıştım yani. Ve diyorum bu bitsin artık, o bitiyor zaten. Kendiliğinden biten bir şey çünkü arkası yok onun. Arkada 2 tane yaşlı teyze verdi. Biri diğerine dedi ki, ne olmuş dedi. Bu otobüse bineceğim diye başka artık ya ebenin yani. Arkadaşlar bu gecelik benden bu kadar. Çok teşekkür ederim beğendiğiniz için. Sizi tanıyalım. Zülal ben. Zülal Hanım, siz ne Evet. iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim, eczacılık fakültesinde Ya, okuyorum. Evet, kaç? sormadınız, bekledik ama. 3. sınıfız. Bir eczacılıkta bekledik ama. Çok iyi, tebrikler. Hepiniz aynı sınıfta mısınız? Evet. Başladı! Woohoo! Kılıçlı. Oy. Kesiyor, biçiyor, aksiyon. Uf Ver çok bir 5 ünlü. saniye daha var. Çok ünlü diyor. Ha, evet, devam. Ama O göster istersen. kesiyor, biçiyor yani. Gör. Ya çok hızlı bu, ne bu? Evet, Akıyor. evet. Ne oldu? Hareketli Başlarken anlatabiliyor ağlamadın. muyum? Ha? Hareketli Her anlatabiliyor şekilde muyum? anlatın. Ha. Geldi. Suç. Nasıl anlatacağım? Suç, ölü, siyah poşet, kanlar, katları, babası polis. Abo ne bu? Yani Dexter be. Ama aşkım onu öyle anlatamam. Dexter öyle anlatılmaz. Ha, nasıl anlatayım? Kızım senin mesleğinle ilintili değil mi bu? Siz anlatın. Dexter Onun kesecek, mikrofonu sen var ilacını Zülal. vereceksin. Başladı. Tövbe estağfurullah. Aferin. Sen onu görmeden mi söyledin? Aynen görmedim. Aynen görmedim diyor. Başladı. Onda bunda şundadır. Türk mü bu, Allah kahretsin. Evet. Çok kötüyüm. Söyle, devam. Onda bunda. Kim Mavi bilirse- boncuk. Ay. Mavi boncuk doğru cevap. Helal olsun. Başladı. Aa, ben bunu nasıl anlatayım? Pas diyebiliyoruz mu? Diyorsunuz Pas. tabii. Pas. Geçmiş olsun. Pinhani bütün müziklerini Pinhani Kavak yapıyor. elleri. Aynen. Bak o kadar da şey değil. Helal olsun be Zülal. Başladı.
Senin yan meslek, senin üstün. Benim üstüm. Ne Ay yapayım? doktor, cerrah. Doktor. Üstüm mü oldu? Doktor, kalabalık. Bunlar bir ekip. Doktorlar. Doktorlar doğru cevap. Gerçekten hayatımda daha kötü anlatıldığını görmedim. Aa siz seviyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ben neler Bugün seviyorum bayağı bir bilsen. konuştuk. Böyle seri. Onun Aynen bildiğin ben. sevdiğim bir şey. Hayır. Ama en mantıklısı oydu. Hayır değil. Batman, Anakin. Star Wars. Ha? Evet, aynen. Star Wars, bravo. Alkışlıyoruz her ikisini de. Sen sektöre ilk geldiğinde kendini daha sakin, böyle naif biri olarak tarif ediyorsun. Sonra beyaz kırığımdır falana geliyorsun. O Kırık şeydir ya. mevzusu ne? Hani ilk mekana Ha. girersin bir yanlış tanımasınlar diye böyle ekstra bir dikkatli davranırsın. Sonra açılınca iç yüzün çıkar ortaya. Evet. Tam olarak o. Ha, asıl kırıktın zaten. Zaten öyleydi. Kırıklığı biraz tarif eder misin? İşte normalde yani şu kadar bile dikkat etmem. Hani çok daha rahatım ve çok daha manyakça hareketler yapabilirim. Ve Estağfurullah. dışarıdan bu hani ne yapıyor bu ya gibi Ha, algılanabilir. hiç oldu mu öyle? Aa, ne yapıyor dedikleri? Hiç umuruma takmadım açıkçası. O yüzden bilmiyorum. Peki başka kırıktır bu diyeceğin ünlü var mı? Yasemin Hanım büyük kırıktır. Anladım. Oradan kerteriz alıp senin Yani büyük anlıyorum. kırıktır. Yasemin Alın Kırık kırıktır. yani. Başka? Çok var da şimdi Çok var, isim Yasemin verip Alın'da gözleri kalalım. üstüme çekmek istiyorum. Tamam. Peki 2020 yılı benim bildiğim her şeyi unutturdu demişsin. Geri hatırlayabildin mi? Hiç mi bir şey hatırlamadın? Unuttukların kaldı mı? Yani unutmak istedik orada kaldı gibi. Anladım. Peki bu kadar tanınmadan önceki hayatına dair böyle bir özel anlar var mı yaşayamadığın şimdi? En basit işte yani rahatça sokakta dolanamamak veya hani bir yerimin çekiştirilmeden bir mekana girebilmek. Konsol ve kutu oyunlarına meraklıymışsın. Ne oynuyorsun mesela Ayça'cığım? En son ya PlayStation tabii ki. Ha, ama ne işte oyun ne? It Takes Two diye bir oyun vardı. En son onu oynadım. Ondan önce Uncharted'lar, Onları God falan- of War'lar. Bu Metaverse'e falan Star girdiniz mi? Wars'lar. O tarz oyunlara, kendi sanal dünyasını yaratan oyunlara girdiniz Onlara mi? pek girmedim daha. Ben daha böyle hani özellikle iki kişilik oynayabileceğimiz oyunlar varsa Aha. oynayayım. İşte Resident Evil'ın bir versiyonu vardı. Onlar heyecanlıydı. 2 kişi oynamak daha zevkli geliyor bana. Çünkü tek başına çok değil. Peki çirkefleşir misin? Vallahi mi? Şeyleri oynuyorum mesela. Knowledge is Power mıydı? Var bir mı de- bilen? That's You diye bir oyun var. Siz biliyorsunuz. Onlarda mesela çirkefleşiliyor genel anlamda. Evet. Evet, siz çirkefleşiyor musun? Siz de büyük. O oyunu oynarken çirkefleşmek zorundasın. Seni sistem oraya itiyor zaten. Ha, Tabii. Allah Allah, sisteme bak. Tabii sistem o. Oraya seni itiyor. Peki. Normalde de çirkefleşirim ama oyun oynarken. Ha, demin çirkefleşmedin o kadar da o yüzden. İşte Kızımız küçüktü. hayır bir şey olmasın şimdi programda böyle. Programda Başka gerilmeyelim, şeyler dışarıda olacak. Dışarıda satacağız yani ama. eve gelsen bambaşka bir oyuncuyla karşılaşacağım. Yerlere atıyorum kendimi. Ha. Tabii ben evet, şimdi berbat. bunların hepsini anlatmıştım. Demek ki tövbe seninle Oyun oynanmaz. oynamayacağız. Merhaba, sizin isminizi öğrenebilir miyim? Bengisu Hanım, siz de eczacılık oynuyorsunuz. Kabul edemedi eczacılığı. Siz de eczanecilik. Evet. Siz de 3. sınıfta mısınız? Ben de 3. sınıfta. Aa, ne kadar güzel. Peki siz de mi eczane açmayı planlıyorsunuz? Çok sonralar. Ben klinik eczacılık düşünüyorum. Ha, siz ilaç yapacaksınız. Hastaların ilaçlarını düzenleyeceğim. Hastanede doktor. Ne yapacağım? Pazartesi, salı diye ilaçları... Bugün yarım dil attığım Mehmet O neydi abinin. o? İlaçları düzenleyeceğim. Ha, kime ne dozda ilaç verileceğini ayarlayacaksınız. Okey, o da iyi. Doktor yapmıyor mu? Ben herhalde doktor şey gibi bunlar emir Ha, birbirlerine bu seke seke doktor gidiyor diyor ki ya. böyle yapılacak, Kopa o da onun doğrusunu hesaplıyor. Aynen öyle. İyi, heyecan vericiymiş. O zaman Bengisu Hanım, sizin şarkınızı duyalım. Öpsen bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Puh! Alkışlıyoruz Bengisu Hanım'ı. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hangisine içeyim? Şunu iç. Bunu içeyim. Evet. Neden? CD'ye benzediği için. Bilmiyorum bir hoşlanmadım ondan. Güzel. Merhaba, Merhaba, sizi tanıyalım. Zeliha ben. Zeliha Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben de IT'deyim. Burası
Siz de Artvin'de McDonald's'ın misiniz? IT ekibi, evet. Ha IT, ha orası komple siz aynı. Bir kız yani. Kadınlar. Kadınlar IT ekibinden. Okey, gayet güzel. Sizden o zaman şarkınızı alalım. İstiklal. Bir dakika ne ya? İyi gönlüm isterse gelirim. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu ne Allah bilir Bilmiyorum ne ya. rengi güzel karıştırılır gibi geldi. Oo. Çok eğleniyorum şu an. Sizi tanıyalım. Ezgi ben. Ezgi Hanım siz ne yapıyorsunuz? Avukatım. Aa ne güzel. Ne avukatı? Şirket birleşme devraldım. Şirket birleşmeleri falan. Oo. Ne güzel. Ne kadardır yapıyorsun? Çok daha yeni 2 aylık avukatım. Aa hayırlı Stajım yeni olsun. bitti, evet. Aa ne kadar güzel. Tebrik ederim. Buyurun sizi şarkınızı Tabii. dinleyin. Kendi bestesi herhalde. Senden medet umduğum anı gördün Evet. mü? Bu Harry Potter'ın müziğine benziyor arkadaşlar. Avengers mı çalıyorsunuz? Olma diye yoluna taş koydum. Ama bir şey Sizin söyleyeceğim. hevesinize sağlık. Ben yaşıyorum Ama ya. bir şey söyleyeceğim. Mumdan anlamam mümkün değildi. Teşekkür Yok ederim. evet. Şimdi bir daha hımlar mısın? Haksız mıyım gerçekten? Ezgi Hanım bu muydu sizce demin söyledikleri şarkı? Ağzınıza sağlık. Çok iyiydi. Size prensesin gözyaşlarını içireceğiz. Afiyet olsun. Buyurun. Fondip, beğeneceksiniz. fondip. Görelim. Bravo! Merhabalar, Merhabalar. Sizi tanıyalım. Yaşar ben. Yaşar Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de pazarlamada çalışıyorum. Evet ama endüstri mühendisisiniz normalde Evet, falan. endüstri mühendisiyim. Evet. Sizin şarkınızı duyalım. Hım 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 hım. Bir dakika. Ben hemen sizi kurtarayım çünkü çok dalga geçerler. Olsun, ne yapalım kısmet. Şu, ağzınızı açmayın. Yani hım yaparsanız Tamam. dalga geçiyorlar. Tamam. Pis bir insanlar bunlar. Daha böyle hı falan yapmadan daha zor olacak sizin için de. Ama dansa devam. Tamam. Athena. Athena. Yes. Bir tane artık olur yani o kadar. Bilerek mi? Bilemedim. Yok vallahi bilemedim. Alkışlıyoruz beyefendiyi. Gerçekten bilemedim. Gözün mü düştü senin? Sarper ben. Sarper Bey, sizin mesleğiniz nedir? Yoga öğretmeniyim. Siz de mi? Başka var mıydı ben? Ya ben hobi olarak ikinci meslek herkesin yoga öğretmenliği burada. Ya bu Değil mi? konuda Yoga biraz öğretmeni, haksızlık- başka yoga öğretmeni var mı aramızda? Tayt'ın altında. Siz yoga öğretmeni misiniz? Hep mi yoga öğretmeniydiniz yoksa kariyer değiştirdiniz? Yapmıyor. O kadar. Önceden ne yapıyordunuz? Önceden de yaşam koçluğu Bak tam onu yapıyordunuz. diyecektim. Asıl popüler olan yaşam koçluğu. Ondan önce ne yapıyordunuz? Reklamcıyım. Hah, tamam. Ben Bu başlangıç. Bu doğru. bakıyorum. Siz tarot var mı? Yok, o yok. Yok. Sensin. Peki ne zamandır yoga öğretmenisiniz? Yani yoga öğrenciliğim yeni bitti. Şu an öğrenci arıyorum kendime. Eğer bulursam yoga öğretmeni olmuş olacağım tam olarak. Ek iş bu. Her yerden Siz tanır. bu saadet zinciri gibi düşündünüz galiba ama yoga Ya öğretmen kafaya koyunca oluyor her şey. Ben de Yoga- kafamın üzerinde durunca Siz durabiliyor musunuz kafanızın? tabii yani yoga öğretmeni olmak Siz için. hanımefendi siz durabiliyor musunuz?
Duramıyorsunuz. Ondan hocalık olmadı galiba. Hocam ben duruyorum o zaman artık bir Artık sizin de 2 öğrenci Yapmam hakkınız lazım. var. Ama eğer tam duramıyorsanız bir öğretmen var burada. Çok teşekkür ederim. Peki sizin şarkınızı duyalım Sarper Bey. Şarkının adı yok. Çok güzel söylediniz. Bir yere kadar tanıdığımı ben de düşündüm. Aynen. İnanır mısın? Bak bir de Aa, konçerto bu. Belli ki. Girişini de yaptım ama. Girişini de yaptınız ama olmadı. Bir daha deneyin. Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Ama çok geç oldu ya. Ama zaten kopya verdiler. Evet. Kopya verdiler, o yüzden sen içeceksin. Ne? Alkışlıyoruz Sarper Bey'i. Çok teşekkürler, harika hımladınız. Bana patladı ya. İnanılmaz. Evet, kopyayı alamadın çünkü. Afiyet olsun ve diğer gözü de düştü. Bu hafta konuğumuz Elçin Sangu'ydu. Çarşamba YouTube'da, pazartesi tekrarında olacağız. Ayaklarınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar.